Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü haberim biraz üzücü haber. Maalesef 7 yıl sonra İsviçre'den atılan bir hanımefendiden haberim söz konusu. Onu dile getireceğiz. Bu haberi size iletmek istiyorum. Bu haberden sonra da size İsviçre'den çeşitli türlü bilgiler vermek istiyorum. Avrupa Birliği'nden İsviçre'ye nasıl yerleşebilirim? Türkiye'den İsviçre'ye nasıl yerleşebilirim? Neler lazım, neler lazım değil? O bilgileri vermek istiyorum. Müsaade ederseniz 1-2 dakikanızı alacağım. Bu haberi size iletmek istiyorum. İsviçre'de yaşayan Arjin için sınır dışı kararı. İsviçre'de 7 yıldır yaşayan Arjin Arzik hakkında sınır dışı kararı alındı. Yani 7 sene evvelsi gelmiş, iltica etmiş. Yalnız sebebini bilmiyorum, neden geri gönderildiğini, ama muhakkak bir sebep bulmuşlardır ve bir sebep gerçekten arıyorlar. Arzik'e Türkiye'ye dönüş bileti verildiği, 12 Eylül'de İstanbul aktarmalı olarak Hakkari'ye gönderilmek istendiği bildirildi. Arzik'in yakın çevresinden edinilen bilgilere göre kendisi bu karara karşı çıkarak açlık grevine başladı. Cezaevinde internet erişimi üzerinden arkadaşlarına mesaj gönderen Arzik, Türkiye'ye dönmek istemediğini belirtti. Yani bu hanımefendi cezaevinde, şimdi böyle özel İsviçre'de cezaevleri var değerli izleyiciler. Böyle bir şey oldu mu orada sizi bekletiyorlar ve gerçekten garanti iş yapıyorlar. Sizi uçağa kadar yanınızda birisi oluyor, uçağa bindiriyorlar. Ondan sonra bakın Türkiye üzerinden geri gönderilecekmiş. Bugün ayın 11'i, yarın 12'sinde geri gönderilecekmiş. Arjin Arzik 7 yıl önce İsviçre'ye sığınmış ve bu süreçte oturum başvurularında bulunmuştu. 2 kez ret yanıtı aldıktan sonra son olarak kanton oturumu için yaptığı başvuruda 2 ay önce reddedildi. Red gerekçesi olarak yeterli sayıda referansın bulunmadığı ifade edildi. Yakın arkadaşı Ruken Yıldız, Arzik'in gözaltı sürecinin tartışmalı yönleri olduğunu savunarak Arzik'in imza için gittiği sırada polis tarafından alıkonulduğunu söyledi. Arjin'in sınır dışı edilme ihtimaline karşı İsviçre'de çeşitli sivil toplum kuruluşları ve kadın dernekleri destek çağrısında bulundu ve buna inanıyorum. Burada çeşitli türlü Frauenverein var, Familienvereinler var, böyle dernekler var. Onların yardım etmek istediklerine inanıyorum ve bu olaydan evvel tekrar bir aileyi gönderdiler. Hatta 2 çocukları vardı. Ülke Afrika tarafında bir ülkeydi. Yanılmıyorsam onlar da çabaladılar. Yalnız sonunda geri gönderdiler. Şimdi biraz evvel videoya başlamadan evvel, bu habere başlamadan evvel size dedim İsviçre'den bilgiler vermek istiyorum. Değerli izleyiciler, ben 58 yaşında Murat Bozdoğan İsviçre'ye geldiğimde İsviçre'de 6,5 milyon insan yaşıyordu. Biliyorsunuz İsviçre ufacık bir ülke. Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya'nın ortasında ufacık bir ülke ve şu anda 9 milyonu geçti. Oturum sayısı, yani 9 milyonu yabancılarla, yabancıların sayısı aşağı yukarı 2 milyon. Yani 7 milyonu İsviçreli, şu anda 2 milyon yabancı var. Bir yanlışım varsa beni lütfen yorumlarda yazın, kontrol edin. İsviçreliler artık öyle bir şeye geldi ki, sırf İsviçre değil, Avrupa. Avrupa genelinde, hatta İsviçre'den bir hanımefendi Türkiye'ye izine gidiyor. Antalya tarafına otellerde kalıyor. Orada birisine aşık oluyor, evleniyor, aşık olarak, severek. Buraya o evlendiği kocasını getirmek istiyorlar. Zorluklarla karşılaşıyorlar. Yani öyle eskisi gibi hemen evlenip de bir hafta sonra gelecek, onlar bitti. Nasıl oluyor? Türkiye'den konsolosluk, İsviçre konsolosluğu bu beyefendiyi çağırıyor. Bazı sorular soruyor. Nasıl tanıştınız? Hanımefendinin
işi nedir, ne zamandan beri çalışıyor, orada hobileri nedir, akrabalarından nasıl ilişkisi filan, yani bir sürü sorular soruluyor ve aynısına da burada hanımefendiye burada sorular soruluyor. Ve anlarlarsa burada bir hillelik var. Değerli izleyiciler, çok uğraşırsınız. Getiremiyor ve tanıdığım insanlar var, evlendiler, getirmek istediler. 2-3 sene uğraştılar, ondan sonra dediler istemiyorum. Yani bıtkınlık geldi ve tekrar boşandılar. Yani boşanmak zorunda kaldılar. Veyahut da gideceksin Türkiye'de yaşayacaksın. Onu da buradaki tabii hanımefendiler istemedi. Burada yaşamaya devam etmek istedikleri için olmadı. Türkiye'den buraya gelmek istiyorsanız en kolay yolu gene de zor olsa evlenerek, bakın evlenerek veyahut da bir şirket size istek vermesi lazım gelmeniz için buraya. Yalnız Almanca olması lazım. Bana lütfen yorumlarda sormayın. Almancam yok, Almanca gerek mi? Almancasız burada hiçbir iş bitmiyor. Çünkü İsviçre'nin en çok yerinde, en büyük bölgesinde Almanca konuşuluyor. Bir bölgesinde Fransızca var, bir bölgesinde de İtalyanca var ama en çok Almanca konuşuyor. Almanca şart. Şimdi Almanya'dan da İsviçre'ye gelmek isteyen bazı gençler var. Siz gene şanslısınız. AB pasaportunuz var ise sizin için bir sorun yok kardeşim. Siz gelebilirsiniz. Şöyle gelebilirsiniz. İzine gelir gibi gelin. Burada bir iş bulun kendinize. Kontratınızı hazırlayın. Bakın kontratınızı hazırlayın. Size iş müsaadesi veriyorlar ama AB pasaportunuz olacak. Türk pasaportundan olmuyor iş. Yani bir Türk pasaportundan Almanya'da yaşayan birisine burada kalamıyor. Grenzgänger olarak Almanca bilenler anladı beni. Gidip gelebilirsiniz. Yani sabahleyin İsviçre'ye geliyorsun, çalışıyorsun, akşam Almanya'ya geri dönüyorsun. O okey oluyor. Ama burada oturup da çalışmak istiyorsan, yani buraya yerleşmek istiyorsan AB pasaportu lazım. Onsuz olmuyor. İşini buluyorsun. İşini bulduktan sonra herhangi bir Gemeinde'ye, yani bir belediyeye gidiyorsun. Oturmak istediğin bir belediyeye gidiyorsun. Sana oturma müsaadesi veriyor. O oturma müsaadesinden gidiyorsun, kendine bir ev, bir daire kiralıyorsun. Ve ondan sonra da efendime söyleyeyim, dört duvarın hazır, işin hazır, işine başlayabiliyorsun. Böyle oluyor. Ama bakın, Fransa'dan gelmek isteyenler için bana devamlı yorumlarda soruluyor. Almanca gerek mi? Almanca gerek. Ama Fransa bölgesine gitmek istiyorsan orada Fransızca konuşuluyor. Yalnız en büyük endüstri, en çok fabrikalar Almanca konuşulan tarafta. Bunu da yani yan bilgi olarak vereyim. Basel'den başlıyor. Basel, Zürich, Winterthur, St. Gallen, Luzern, Zug. Yani bu bölgede en çok iş verenler bu bölgede. Ama tabii ki Fransa'da konuşulan yerde fabrikalar var. İtalya tarafında, İtalya'ya doğru Tessin'de fabrikalar var. Ama orada da dikkat, İtalya'dan işçiler geliyor. Yani onlar full gibi bir şey diyebilirim. Fransa bölgesi de aynı. Değerli izleyiciler, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arjin Arzik Hanım'a geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir gün Arjin Arzik Hanım için de güneş doğar, istediği olur, istediği ülkede kalabilir. Tekrar teşekkürler beni seyrettiğiniz için, izlediğiniz için. Bir like verirseniz sevinirim. Bana destek olmak istiyorsanız ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize hoş geldiniz diyorum. Sağ olasınız, var olasınız ve sonunda ne diyorum? Bakın, sağlık. En mühimi sağlık. Sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.